Bazen bir kaybın acısı insanı geri dönüşü olmayan yollara sürükler. Doktor Louis Creed ve ailesi Maine'in kırsalında yeni bir hayata başlamak isterken evlerinin yakınındaki eski bir Kızılderili mezarlığının uğursuz sırlarından habersizdir. Ancak çok geçmeden bu toprağa gömülenlerin huzur içinde yatmadığını keşfederler. Çünkü bazı şeyler geri döner. Ama eskisi gibi değil. Çok daha korkunç bir şekilde. Dünyaca ünlü korku yazarı Stephen King'in kaleminden dökülenleri bir film halinde görmek gerçekten muazzam bir duygu dostlarım. Bana sorarsanız Stephen King'in kitaplarından uyarlanan en etkileyici filmlerinden biri 1989 yılında çıkan Hayvan Mezarlığı'dır. O halde bu film hakkında bilinmeyenlere geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Stephen King, Hayvan Mezarlığı filminin senaryosunu bizzat kendisi yazdı. Bu onun eserlerine yapılan diğer uyarlamalardan farklı olarak filme doğrudan etki ettiği nadir projelerden biriydi. Hatta filmde küçük bir rolü bile vardır. Mezarlıkta yer alan rahip King'in ta kendisiydi. Stephen King, Hayvan Mezarlığı kitabını yazarken yaşadığı gerçek bir olaydan ilham aldı. King'in kendi kedisi Smokey, Maine'de yaşadığı dönemde bir kamyon tarafından ezilmişti. Ayrıca çocuklarından biri de neredeyse yolda kaza geçiriyordu. Bu korkutucu deneyimler onun bu karanlık hikayeyi yazmasına sebep oldu. Filmde Rachel'ın hasta kız kardeşi Zelda karakterini hatırlıyorsunuz değil mi? Birçok izleyiciyi travmatize eden bu karakteri aslında bir kadın değil, erkek bir oyuncu canlandırdı. Zelda'yı Andrzej Hubacek canlandırdı. Çünkü yönetmen karakterin daha korkutucu görünmesini istemişti. Ve gerçekten de Zelda sahneleri unutulmaz bir korku unsuru haline geldi. Orijinal senaryoda film farklı bir şekilde bitiyordu. Başlangıçta Louis'in Rachel'ı mezarlığa gömmemesi planlanmıştı. Ancak stüdyo daha karanlık bir sonun filmi daha akılda kalıcı yapacağını düşündü ve final değiştirildi. Çekimler sırasında filmdeki mezarlıkların çoğu aslında gerçek mezarlıklara çok yakın yerlerde kuruldu. Set tasarımcıları gerçek mezarlıklara benzer şekilde yerleştirilmiş sahte mezar taşları kullandılar. Ancak ilginç bir şekilde film ekibi mezarlık bölgesine yakın alanda çeşitli garip olaylar yaşadılar. Özellikle gece çekimlerinde çok sayıda kamera arızası ve garip sesler duyuldu. Bu durum seti yöneten kişilerin bile tedirgin olmasına neden oldu. Bazı set çalışanları bu yüzden çekimler sırasında mezarlıkta tek başlarına kalmaktan korktuklarını söylediler. Tıpkı birçok korku filminde olduğu gibi Hayvan Mezarlığı'nda da çekimler sırasında bazı uğursuz olaylarla anıldı. Oyuncular bazen garip hissettiklerini ve bazı sahnelerde teknik aksaklıkların arttığını belirttiler. Fakat gerçekten bir lanet mi vardı yoksa atmosferin etkisiyle mi böyle hissediliyordu? Bu hala tartışmalı bir konudur. Mezarlık sahneleri gerçekten de birer kabus gibiydi. Set ekibi mezarlık bölgesinde sürekli sisli hava koşullarıyla karşılaştı. Bu da çekimlerin zorluğunu arttırdı. Üstelik filmdeki gerçek mezarlık tasarımı aslında yapay bir setti, ancak bu yapaylık izleyicinin gözünde gerçekçiliği arttırmak için oldukça başarılıydı. Ayrıca setin yapıldığı alanda geceleri garip sıcaklık değişimleri yaşanıyordu. Bu da çekimlerin gecikmesine sebep oldu. Şöyle bir tuhaf bilgi ise şudur. Set ekibi filmdeki mezarlığın çok yakınındaki gerçek bir mezarlığı keşfetti. Bu mezarlıkta filmdeki olaylarla benzer şekilde ölenlerin geri döneceği veya rahatsız olacağı söylentileri vardı. Ekip çekimler sırasında bu mezarlığa yaklaşıp yaklaşmamayı tartışırken bazı set üyeleri içgüdüsel olarak o alanda çekim yapmamayı tercih etti. Filmdeki Church yani Louis'in kedisi aslında oldukça zorlu bir oyuncuydu. Church rolünü oynayan kedi setin en huysuz kedisiydi. Onu canlandıran kedi sürekli set ekibine karşı sinirliydi ve bu da bazı sahnelerde doğal bir şekilde korkutucu bir hava yaratıyordu.
Filmde Church'un ruhu ölümden sonra geri dönünce onun kötücül bakışları ve davranışları gerçekten etkileyici bir şekilde yansıtıldı. Özellikle bir sahnede Church'un kafasına taş düşmesi gerekiyordu. Kedi bu sahnede oldukça zorlandı ve sahne çok sayıda tekrar çekilmek zorunda kaldı. Hayvan Mezarlığı filminde kullanılan müzikler de oldukça özeldi. Filmdeki müzikler yer yer tüyler ürpertici bir şekilde gerilim yaratırken bir yandan da duygusal anları pekiştiriyordu. Özellikle Pet Sematary şarkısı Ramones tarafından yazılıp seslendirildi. Ancak bu şarkı filmden önce yazılmış ve bir anlamda Stephen King'in hikayesine ilham vermişti. Filmdeki göçebe köpek sahnelerinin arkasında da korkutucu bir gerçek var. O sahnede köpeğin öleceği anı aslında çok kısa bir sahne olarak filmde yer aldı. Fakat sahne çekilmeden önce köpeğin güvenliğini sağlamak için 3 gün süren eğitim verilmişti. Tüm set ekibi köpeğin korkutucu bir şekilde hareket edebilmesi için dikkatlice çalışmıştı. Filmdeki Kızılderili Mezarlığı'nın aslında halk arasında gerçek bir fenomen olan Indian Burial Ground mitinden esinlendiği bir sır değildir. Stephen King, Maine'de eski bir yerleşim bölgesinde toprağın üzerinde kaybolan ruhların olduğu hakkındaki eski söylentilerden etkilenmişti. King bu mitleri filmdeki ana temaya, kayıplar ve ölümün geri dönmesi gibi korku unsurlarını başarıyla entegre etti. Bu gerçek olayları bu videoda anlatıp da sizi sıkmak istemiyorum. Biraz araştırmayla internette de bulunabilir. Filmde ölülerin geri dönmesiyle ilgili temanın arkasında aslında bir felsefi anlamda yatıyor. Yapılan bazı açıklamalara göre film yaşam ve ölüm arasındaki sınırın aslında çok ince olduğunu vurguluyor. Bu nedenle de özellikle geri dönme sahneleri hayatta kalma ve ölümün kabulüyle ilgili derin bir tema taşıyor. Louise'in kedisini tekrar mezarlığa gömmesi ve onun geri dönmesinin bir yansıması olarak insanlar kayıplarını asla tam olarak kabullenmezler gibi düşünülebilmektedir. Filmdeki bazı korkutucu sahnelerin etkileyiciliği yavaşlatılmış çekimler ile arttırılmıştır. Özellikle Rachel'ın çocukluğundan hatırladığı korkunç sahnelerde çekimlerin hızı düşürülerek gerilim yaratılmıştır. Bu tür yavaşlatılmış çekimler karakterlerin içsel korkularını ve kabuslarını izleyiciye doğrudan aktarmaktadır. Bu teknik Hayvan Mezarlığı filmine özgün bir atmosfer katmıştır. Bir başka ilginç olaysa filmdeki bazı sahnelerde gerçek kan kullanılmasıydı. Özellikle bazı ölümler ve korkutucu sahnelerde sahnenin etkisini artırmak için gerçek kan kullanıldığı söylenmektedir. Bu seti daha da gerçekçi hale getirdiği için ekip sahneleri çekmekte zorlanmıştı. Bazı oyuncular özellikle Rachel karakterini canlandıran Dennis Crosby korkutucu sahneler sırasında gerçekten korkmuştu. Crosby filmdeki en korkutucu sahnelerden biri olan Zelda'nın hastalık anı için bile biraz gerildiğini belirtmektedir. Zelda karakterinin korkunç şekilde hareket eden vücut pozisyonları ve garip yüz ifadeleri set üzerinde gerçek bir gerilim yaratmıştı. Oyuncuların sahneler sırasında bazen doğal korku yaşadığı da filmdeki gerçekçi atmosferi arttırmıştı. Filmdeki en önemli dönüm noktalarından biri Geish'in ölümü sonrası yaşananların işlendiği sahnelerdi. Bu sahnelerde senaryo gerçek bir kazadan sonra değişti. Çekimler sırasında bir araç gerçekten setin etrafında süratle geçerken kaza sahnesinin çekilmesi için tam yerindeydi. Bu olay sonrasında filmdeki kazalar ve ölümlerle ilgili bazı unsurlar daha fazla gerçekçi hale getirildi. İşte böyle dostlarım. 1989 yapımı Hayvan Mezarlığı, korku sinemasının en unutulmaz yapımlarından biri olmaya devam etmektedir. Bu film sadece korku unsurlarıyla değil, aynı zamanda derin temaları ve arkasındaki gizemli olaylarla da izleyicileri etkilemektedir. Ve tabii ki Stephen King'in ürpertici dünyasını izlemek apayrı bir keyif vermektedir. Çekimlerinde yaşanan ilginç olaylarsa filmi bir efsane haline getirmeyi başarmıştır. Sizin de istediğiniz bir Stephen King filmi varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda keyifli araştırmasını yapabilirim. Daha araştırılacak çok film var dostlarım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Ben Kapital Burak.